Ne şahından fayda gördük, ne şanlı imamından, ne şahından yarar gördük, ne şanlı imamından. Ağrı gördük, acı gördük, dağlası İran'dan. Yeter artık kalk ayağa, kocaman Azerbaycan. Yumruğunu kaldır bağır, bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal. İran'da yaşayan Türkler, giderek kimliksel ve ekonomik ayrımcılığa seslerini yükseltiyorlar. Ruhani'nin yeni döneminden pek de ümitli olmayan Güney Azerbaycan Türkleri, uluslararası medyaya ve Türk dünyasına seslerini duyurma mücadelesi veriyorlar. Türklerin dini lideri Şeriatmedarı ev hapsine mahkum edildi. Şeriatmedarı, Türk diline özgürlük ve Azerbaycan bölgesine otonomi istiyordu. Türkçe yaparsan, خب ترکی رو جوری صحبت کنید فارسی رو تو مدرسه و تو کوچه و اینا یاد میگیرن. İran'daki Türklerin bugün temel ve hayati olarak gördükleri istekleri bulunuyor. Özellikle Azeri sıfatı yerine Türk olarak adlandırılmalarını istiyorlar. Bunu "Haray haray men Türkem" sloganları ile her defasında dile getiriyorlar. Ayrıca İran Anayasası'nın 15. maddesine dayanarak, Türk dilinin öğretilmesini ve Türk dilinde eğitimin verilmesini talep ediyorlar. Bir diğer önemli talepleri ise, Türkiye sınırına 60 kilometre uzakta olan Urmu Gölü'nün susuzluktan kurtarılması. Güney Azerbaycanlı Türk aktivistler, Urmu Gölü'nün İran rejimi tarafından kasıtlı olarak kurutulduğu görüşünde. Türkiye sınırındaki Türk nüfusun, İran'ın iç bölgelerine yerleştirilmesinin hedeflendiği konuşuluyor. Iğdır'dan Hakkari'ye uzanan İran sınırındaki Maku, Hoy, Çaldıran ve Urmu gibi şehirlerde Türklerin çoğunlukta olduğu biliniyor. İran'da yaşayan Türklerin bir diğer şikayeti ise dengesiz kalkınma. İran'da Kirman, Fars ve İsfahan gibi Fars yoğunluklu eyaletlerde sanayi atılımları yer alırken, Güney Azerbaycan'daki eyaletlere bu yatırımların yapılmadığı belirtiliyor. Bunun sonucunda, Güney Azerbaycan Türklerinin bu eyaletlere işçi göçü verdiği ve bunun sonucunda birçok Türk'ün o bölgelerde asimilasyona kurban gittiği belirtiliyor. Ayrıca, vergi oranlarına baktığımız zaman ise, Güney Azerbaycanlıların bölgelerinde vergi oranlarının İran ortalamasının hep üzerinde olduğu görülüyor. 45 milyon civarında nüfusu olduğu belirtilen İran'daki Türklerin bir diğer başlıca problemi ise siyasi baskı. Bugün onlarca Türk aktivist ve Türk milliyetçisi pan-Türkist suçlamalarıyla hapis cezalarına çarptırılmış durumda. Gerek Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi, gerekse Çöhreganlı'nın faaliyetlerine izin verilmemiş, her ikisine de karşı sert biçimde karşılık verilmiş ve polisiye tedbirlerle bastırılmaya çalışılmıştır. Çöhreganlı, ABD'ye gitmek ve siyasi faaliyetlerini buradan sürdürmek zorunda kalmıştır. Ayrıca İran dışında kurulup, merkezi büroları da yurt dışında bulunan Azerbaycan Fedhi'nin örgütü, Güney Azerbaycan Halk Cephesi ve Azerbaycan Kurtuluş Teşkilatı gibi örgütler, çoğunlukla İran hükümetinin yasa dışı bulduğu ve faaliyetlerini gizli biçimde yürüten topluluklardır. Türk dili ve Urmu Gölü problemleri adına, sosyal medyada Türkçe makale ve şiir yazdığı için hapse atılan ve mahkemeye çıkarılmadan tutuklanan Habib Sasaniyan'ın açlık grevi hala unutulmadı. Dünya Ana Dili Günü'nde Türk dili için basın açıklaması yapan Siyamet Mirzai, 10 yıl hapis ve 2 yıl sürgün cezasına çarptırıldı. İran Meclisi'nde Türk milletvekillerinden oluşan bir Türk fraksiyonu bu sesin yükseldiğinin sadece bir kanıtı. Ruhani'nin yeni döneminden pek de ümitli olmayan Güney Azerbaycan Türkleri, uluslararası medyada ve Türk dünyasına seslerini duyurma mücadelesi veriyorlar. İran'da Azerbaycan Türklerinin son yıllardaki kendini gösterme yolu, Tebriz'in Traktör Sazı adlı 1. Lig futbol takımıyla olmaktadır. Takımın her maçı merkeze karşı önemli birer protestoya dönüşmekte, bir bakıma merkeze karşı talepleri ifade şekline bürünmektedir.